Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay ama küçücük bir dikiş hilesiyle farklı bir bluza dönen değişik bir bluz yapacağız. Ben çok beğendim. İpi de yumuşacık olduğu için bir an önce giymek için bekliyorum. Dilerim siz de beğenirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Önce tığımla bir zincir çekiyorum ve bunu şişime aktarıyorum. Ve başlıyorum. Şişime tığımın yardımıyla 100 tane ilmek atmaya. Yeni başlayanlar için yakından da göstermek istiyorum. İlmeğimin içinden tığımı geçirdim. İpimi aldım. İlmeğin içinden zincir çeker gibi çektim. Henüz daha burada ilmeğimi şişime takıyorum ama tığım da henüz buradayken yeniden ipimi çekip zincir çeker gibi devam ediyorum yeni ilmekler oluşturmaya. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben burada ipimin ne kadar gideceğini hesaplamakta kolaylık olsun istedim ve ekonomik olsun istedim. Bir de ipin sağından solundan iplerin sallanması da pek pratik olmuyor uzun vadede. O yüzden şuradaki şu minicik ip beni hiç rahatsız etmiyor. Bir de tabii şu da var. Bu ip biraz böyle çok fazla yan yana gelince düğümlenen ve zor örmemizi sağlayan bir ip olduğu için de daha dikkatli olmak istiyorum. Bunun burada küçük olmasını istiyorum. 100 ilmek yapıyoruz ve buluşuyoruz. 100 ilmeğimi şişime tığımın yardımı ile attım ve şimdi şöyle ilmeklerimi bir güzel düzeltiyorum arkadaşlar. Hepsini baştan sona kontrol ediyorum. Dönen bir bölüm olmasın ve bütün ilmeklerimin şu diş denilen bölümleri içe doğru dönük olacak ve şişimizi şöyle bir düzelttikten sonra şuradan ilmeklerimi birazcık kaydırarak öne doğru getiriyorum. Bozmamaya gayret edelim. Biraz da sıkışık atmışım. Olsun, problem değil. Şimdi şurada iyice düzeltiyorum. Bu ipten mor iple ördüğüm bluzda bir hata yaptım. Orada daha çok ilmek vardı başlangıçta. Baya bir örüp sonra burgulu olduğu için söküp yeniden örmek zorunda kaldım. Onu istemediğimiz için şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldik buraya. Şurada ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Buradaki ilk ilmeğimi sol elimdeki şişime aktarıyorum. Ve şurada çıkartmış olduğum ipimi de sağ elimdeki şişime aldım. Şimdi burada ne yapacağım? 2 ters 2 düz örerek bluzumuzun yakasından başlıyoruz. Bu nasıl bir bluz olacak derseniz bu bluz boğazlı, aynı zamanda uzun kollu, aynı zamanda da omuz dekolteli olacak. Nasıl olacak? Orasını bitince uzun videoda anlatacağım. Ama güzel olacak. Bundan eminim. Şimdi 2 ters 2 düz örerek boğazımızı istediğimiz uzunluğa getirdikten sonra buluşuyoruz. 100 ilmek ile başlamış 2 ters 2 düz şeklinde misinalı şişimle boğazı örmüştüm. Beraberce ölçelim. 21 santim örmüşüm. Bu benim örmek istediğim bluz için yeterli. 4 numara şiş ile geldim. 20 santim kadar ördüm 4 numara şişimle. Daha sonra bu 5 numara şişimi taktım. Çünkü burası bizim boğazımıza gelecek. Boğazda sıkı bir görüntü istemiyorum. Çünkü salaş bir bluz. O yüzden burada ilk 1 santim yaklaşık 2 sıra kadar 5 numara şişim ile ördüm. Ve ben şimdi başlangıç noktasındayım.
Şöyle görüyor musunuz? Buradan itibaren ikişer ikişer tersi ters düzü düz yaparak güzelce keseceğim. Çünkü lastik görüntüsünün de hala bir yandan da sürmesini istiyorum. Şimdi burada düzlerdeyiz. İkisini bir alıyorum. Kesiyorum. Tekrar şişime takıyorum. Artık terse geçiyoruz. Terse geçebilmek için de kesintide ipimi öne attım. Tersi de tersten kesiyorum. Böyle yaptığımızda hemen şurayı göstereyim. Şuradaki başlangıç görüntümüzün lastik görüntüsü bu tarafta da olacak ve burayı kestikten sonra bluzumuzun diğer detaylarını anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Bluzumuzun yakasındaki kesme işlemimizi bitirdik. Tek bir ilmeğim var. Bunu böyle buradan düğümleyip koparmayalım. Şöyle yaparsak daha düzgün bir hal alacak. Şu arkadaki bölümü elimde toplarsam daha güzel göreceğiz. Hemen topluyorum. Şuradan baktığınızda kamerama da yaklaştırayım. Şurada bir boşluk oluyor arkadaşlar. Bunu buradan kopardığımızda şu boşluk burada güzel gözükmüyor. Onun için şöyle ilk kesme işlemini yaptığımız yere battım. Ve buradan bir ilmek çıkararak tığım ile yapsam daha kolay olacak. Şuradan ilmeğimi çıkarttım. İlmek kaydırma yapıyorum ve artık şuradaki kesme bölümüm tam bir bütünlük haline geliyor ve ipimi artık kesebilirim. Yakam hazır. Hep bluzları tersinden örmüş, yakadan etek ucuna kadar gitmiştim. Şimdi etek ucundan yakaya doğru gidiyorum. Şurada da lastik yapmadım. Ama buranın da böyle kıvrılmasını istemediğim için aynı tekniği etek ucunda başlayarak yukarıya doğru gideceğim. Nasıl yaptığımızı yeniden hatırlayalım istiyorum. Şuradaki ilk ilmeğimi alıyorum. İlmeğimin tersindeki alt sıradaki ilmeği diğer şişimle yukarıya çektim ve ben burada örgümü örüyorum ve arkadaki ipimi örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Tekrar yapalım. Bir tane şişimi alıyorum örmeden. Burada ilmeği çektim, yukarıya ördüm ve arkada örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Şurada duruşundan bile anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kıvrılmayan düz bir örgümüz olacak. Lastiğe ihtiyaç duymadan da istediğimiz örgüyü örebileceğiz. Şimdi ben bütün sırayı böyle yapıyorum. İstediğim yüksekliğe geldiğinde detaylarda buluşuyoruz. Arka bedeni ben 62 ilmekle başlamıştım ve şu kadar bir ölçüde bitirmiştim. 57 santimde bitirdim. Ön bedeni şu an 57 santim ördüm. Yakadayız. Yaka kısmında oyuntumuz yok. Çünkü bu farklı bir yakası olan bir bluz olacak. Dümdüz keseceğiz. Ama burada yaka kısmını omuz, yaka dümdüz görüyorsunuz. Kesmeden önce bir sıra kıvrılmayan yöntemi yapacağız. Neydi? Öndekini düz alıyorduk. Arkadakinden bir ilmek aşağıdan ilmek çıkarıp örüp önde düz aldığımız ilmeğimizin içerisinden ördüğümüz ilmeğimizi geçiriyorduk. Evet, anlatımı biraz garip oldu. Defalarca göstermiştim ama bir kere daha ilk kez görenler için göstermek istiyorum. Şu birazcık daha kameraya yaklaşırsam daha güzel görünür. Şu bakayım. Şimdi ilk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Yanları düzgün olsun diye. Şurada ilk olarak ilmeğimi aldım. Arkada şuradaki bu ilmeği değil bir alt sıradaki ilmeği
aldım. Örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum. Bu bize nasıl bir fayda verecek derseniz hemen şurada da yapmış olduğum işlemi göstermek istiyorum. Şimdi bu ince bir ip olduğu için, kalın şişte de ördüğüm için her ne kadar bıraktığımda kıvrılıyor gibi gözükse de direkt olarak kesseydim daha çok kıvrılacaktı. Yanlardan görebilirsiniz. Yanlar baya bir kıvrım kıvrım. Yanlardakinden daha fazla kıvrılacaktı. Şimdi bu tekniği ben burada uyguladım. Bunu uygulama nedenim de bizim omzumuzun bir tanesi kapalı, bir tanesi açık olacak. Aynı zamanda da bir de boğazlı yakamız olacak. Bunları toparlamak için boğazlı yakadan sonra açık kalan kısmın daha düzgün olabilmesi için bu yöntemi uyguladım. Şimdi ben bir sıra kıvrılmayan tekniği yapacağım. Daha sonra örgümü tersinden keseceğim. Ters ilmeklerle keseceğim ve ipimi koparacağım. Daha sonra da beraberce sizinle devam edeceğiz. Kolları öreceğiz. En son püf noktamız birleştirirken olacak. O kısmı da tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Buluşacağız. Önde detay vermek istiyorum. Arkada 62 ilmekti. Önde 66 ilmek yaptım. Önlerin birer santim geniş olmasını istedim. Toplamda 2 santim geniş. 1 santimde uzun olacak arka bedenden. Bunun nedenini de defalarca anlatmıştım ama yine anlatayım ilk kez görenler için. Ön beden kadınlarda büyük olduğu için birebir yaptığımızda yan dikişler öne kayıyor, omuz öne kayıyor. Bu da benim sevmediğim bir görüntü olduğu için dikiş tekniklerinde de buna dikkat edilerek dikildiği için ben böyle tercih ediyorum. İstediğiniz gibi yapmakta tabii ki özgürsünüz. Şimdi bizim bluzumuz kabataslak böyle olacak. Şuradan baş parmağımız çıkacak. Şuradan diğer parmaklarımız çıkacak. Kolumuz çok bol olmayacak. Hafif düşük kollu. Tek omuz yakadan itibaren düşük olacak ve açık olacak. Diğer kolumuz böyle olacak ve bir de boğazlı yakamız olacak. Bunu en kısa zamanda bitirmeye çalışıyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak? Burada bir sürü alternatifiniz var. Genişliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kol düşüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yakanızı istediğiniz genişlikte ve uzunlukta yapabilirsiniz. Şuradaki omuz detayını ben bu kadar yapmayı düşünüyorum. Siz daha da fazla veya daha da az yapabilirsiniz. Şişime tığımın yardımıyla 26 tane ilmek attım. Bu ilmeğe nasıl ulaştığımı anlatıyorum. Siz de bunu kendi elinizde ve kolunuzda ölçerek yapıyorsunuz. Şimdi bizim şöyle bir ön bedenimiz vardı. Hemen şuradan şöyle bir ölçüm yaptım. Şurayı şöyle katladığımda benim elimin en geniş yerine kaç santim gider diye şuradan bir ölçüm yaptım. Ve şuradan saydığımda da 26 ilmeğe ulaştım. Siz de şimdi bunu düzgünce koyuyorsunuz. Eğer buradan parmağı çıkan bir bluz yapacağız biz şimdi. Şöyle bir ölçü alıyorsunuz ve şuradan itibaren sayıyı sayıyorsunuz. Ben öyle yapmak istemiyorum diyorsanız da bileğinizde ne kadar bir ölçü istiyorsunuz ona göre ölçünüzü alıyorsunuz. Şöyle ölçüyorsunuz. Buraya mı gelsin? Şuraya mı gelsin? Şuraya mı gelsin? Daha mı uzun olsun? Daha mı böyle uzun olsun? Ölçüyü almamız çok kolay. Bu da düz olduğu için daha da kolay oldu lastiksiz olduğu için. Şimdi ben burada ilk sıramı yaptım. Henüz şişe dizme aşamasındayım. Şimdi düz ters öreceğim. Sonra tekrar düz ters örerken kıvrılmamasını sağlamak için de o anlatmış olduğum tekniği burada da yapacağım ve daha sonra belli bir miktar 15 ya da 20 santim öreceğim. Onu da neye göre ayarlayacağım? Şuradan itibaren
kolumun genişleyen noktasına kadar bir ölçüm yapacağım ve oradaki detayları da size aktarıyor olacağım. Ben şimdi birazcık kolumu örüyorum ve buluşuyoruz. Bluz kolumu ben başladım ve dümdüz ördüm arkadaşlar. Yaklaşık 1 santim önce de iki tarafından arttırmaya başladım. Hemen oradan da işaretler alacağım. Bluzumuzun kolu birazcık böyle ne denir? Streç gibi. Aslında çok bol da değil. Çünkü örgüsünden dolayı çok yumuşak ve gördüğünüz gibi esnek bir kol. Şöyle de göstereyim. Bayağı bir bolluk var ama yapışıyor. Şuradan itibaren her iki taraftan arttırmalar yapmaya başladım. Hemen tığımla da işaretimi alayım. Ben bluzumun kolunun baş parmağı çıkan ve şuraya kadar da uzun olmasını tercih ediyorum. Burada herkes kendi zevkine göre bu kısmı ayarlayacak. Şuradan sonra da arttırma yaptım. Ve buradan sonra hep arttırma yaparak gideceğiz. Önde bir tane sağlı sollu arttırma yaptıktan sonra 3 sıra arttırma yapmayacağız. Sonra tekrar yüze geldiğimizde yine arttırma yapıp tekrar 3 sıra arttırma yapmayacağız. Ve kolumuzu böyle bitirmeyi planlıyorum. Siz de bunu kendi kol genişliğinize göre ayarlıyorsunuz. Arttırmamızı şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu neden buradan yapıyoruz? Şu aradan çıkararak da yapabilirdik veya şuradaki bölümü de yukarıya çıkarıp yapabilirdik. Bu kol biraz yapışan bir kol olduğu için bizim arttırma yerlerimizin gözükmesini istemediğim için de bu arttırmayı seçtim. Size de tavsiye edeceğim. Hani biliyorsunuz çoğu zaman istediğiniz gibi yapın diyorum ama bu sefer böyle yapsanız iyi olur. Şimdi bir tane bunu normal ördüm. Sonra diğerini ikinci ilmeğimi şuradaki ilmeğin çaprazından giriyorum, örüyorum ve bizim artışımız oldu. Şöyle birazcık öreyim. Görüyorsunuz şuradan hiçbir büyük bir alan yok. Delik deşik bir görüntümüz olmayacak. O yüzden hem burada hem de şurada artışımızı gerçekleştireceğiz. Terste artış yok. Düz tersi öreceğiz. Ve burası bizim tam dirsek noktamıza geliyor. Kolumuza göre burayı ölçe arttıra gideceğiz. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.